Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik bir şalvar dikeceğiz. Şalvar için şöyle kumaşımızı ikiye katladım. Gördüğünüz gibi. Kumaşın eni 90 santimdir. Yani tek en bir kumaştır. Kumaşımın bir kenarından 20 santimden işaretliyorum. Şurası 20 santim. Şöyle işaretledim. Şurası şimdi tam göstereyim. Şöyle tam kenarından 20 santimden işaretledim. Tam çapraz olarak karşısına denk gelecek köşeden de 20 santim işaretliyorum. Şöyle şuradan da 20 santim işaretliyorum. Mezrumu şu şekilde koydum. Şimdi şalvarımı bu şekilde kesiyorum. Yani çapraz bir şekilde kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kestim. Bu şekilde yapıldığı zaman baya geniş bir şalvar oluyor. Şöyle şimdi parçalarımı üst üste koyacağım. İkisi birbirine denk midir, değil midir? Alttaki parçam şöyle bir yarım santim fazla. Onu şuradan kesip diğeriyle eşitliyorum. Paça ucundan kesmiyorum. Şu şekilde kestim. Bir tane paçası kumaş katına denk gelmişti. Onu da kesiyorum. Buradaki kemer kısmı da bir parçası kumaş katıydı. Onu da kesiyorum. Şu şekilde kestim. Ve yine şöyle üst üste yerleştirdim. Kumaşın kenar kısımları. 7 santim lastik payını işaretliyorum şöyle. Bu lastik boyundan aşağıya doğru 7 santim işaretliyorum. Burası 17 santim. Bizim burada şöyle bir üçgenimiz var. Şu üçgeni şu şekilde alıyorum. Bakın şöyle aldım. Ve bu üçgeni buradan keseceğim. Yani katladığım zaman bir üçgen oluştu. Bakın şurası. Şöyle bir parça buradan aldım. Ve şimdi şu parçalarına doğru 10 santim yukarıya doğru 10 santim işaretliyorum. Şöyle 10 santim işaretlediğimde de şuraya denk geliyor. Burası 10 santim. Şöyle kalan kumaşımdan şöyle yine köşeden tutuyorum. Şu köşe kısmını. Şu işaretlediğim 17 santimin üzerine koyuyorum ve buradaki 10 santimi üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu kadar. Bundan da şalvarın ağını çıkaracağız. Şimdi ağını keselim. Ben ayarladım ağın uzunluğunu. Şimdi ben kumaşımı şu şekilde yine ikiye katladım. Şurası benim kumaşımın bir kenarı. Şurası da karşıya denk gelen diğer kenarı. Şöyle. Mezrumuzu önce şu mezrumuzu şuradaki uca koyuyoruz. Diğerini de şu şekilde koyuyoruz. Tam çapraz geçecek şekilde. Şimdi ben bunu şuraya sabitleyeyim. Kumaşımı bu şekilde de kesiyorum. Kestik. Şimdi bu parçaları üst üste koyacağım. Şu şekilde parçalarımı üst üste koydum. Böyle. Şimdi parçalarımı açıyorum.
Bu tek parça zaten. Şu şekilde tek parça. Yani A 3 parçadan oluşuyor. Bu da çift parça. Şu şekilde olacak. Şimdi ben bu parçaları önce birleştiriyorum. Şu parçaları birleştireceğim. Şöyle. Bunları birleştirip geliyorum. Parçamızı birleştirdik şu şekilde. Şimdi bu parçamızı birleştireceğiz. Şöyle. Şu şekilde parçamı birleştiriyoruz. Şu şekilde şimdi birleştireceğiz. Şimdi 3 parçamızı da birleştirmiş olduk ve şöyle bir A ortaya çıktı paraşüt şeklinde. Şimdi şöyle A'mızı bir kenara koyalım. Burası bizim şalvarın tam köşesi. Şöyle. Şuradan 7 santim lastik payıydı. Şöyle işaretliyorum. Şu 7 santimden aşağıya doğru 12 santim işaretliyorum. Şurası 12 santim. Aynı şekilde diğer parçamızı da işaretliyoruz. Şu şekilde. Şöyle aynı yerden işaretliyoruz. Birisi sağ olacak, birisi sol olacak. Şöyle çift katlar bunlar. Cebi farklı kumaşlardan yapabilirsiniz. Yani kumaş alırken cebi hesaba katmayın. Onu farklı kumaşlardan yapabilirsiniz. Bu şekilde yine kalan kumaşımızı 4'e katladık. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Kumaşın uzunluğu 32 santim. Genişliği de 24 santim. Şimdi buna bir cep şeklini vereceğim. Tabi bu 24 santim fazla olduğu için şöyle elimi koyuyorum. Şu şekilde. Şimdi bu cep parçamı alıyorum. Şöyle şalvarın düzüyle cebin düzü birbirine bakacak şekilde şurada işaretlediğim yere yerleştiriyorum. Buradan kaç santimdi? 19 santim. Şunu bu kenarına yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Bu parçayı da diğer parçaya yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi ben bu cebi şu şekilde önce dikeceğim. Şöyle. Yani şunu bu parçaya, burayı da bu parçaya dikeceğim. Ceplerini diktik. Şimdi yanlarını birleştireceğiz. Yanlarını birleştirmek için şuradan başlıyoruz. Cebimizin etrafını dönüyoruz ve paçanın ucuna doğru bitiriyoruz. Aynı şekilde bunun da böyle kenarını, bu kemer kısmından başlıyoruz. Cebin etrafından dönüyoruz ve paçanın uç kısmında bitiriyorum. Şalvarın yanlarını diktik. Bu şekilde. Şurayı da diktik. Şimdi şalvarın şu ön ve arka ortasına gelen dikişleri dikelim. Şu kadar bir dikiş. Şunu böyle dikiyoruz. Aynı şekilde bu dikişin biri ön ortasına, biri arka ortasına gelecek. Ve şurayı dikiyoruz. Şimdi ben bunları dikip getireyim. Şöyle şalvarımızın ön ve arka ortasını diktik. Şimdi sıra geldi ağını takmaya. Üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ağdaki dikişle ön ve ortasına denk gelecek şalvar ile yerleştiriyorum ve paçaya doğru şöyle
Arkadaşlar burada bir püf noktasını göstermek istiyorum. Ben şalvarın ağını keserken şu parçadan 10 santim yukarı doğru çıkmıştım. Ve ağı o şekilde, o ölçüde ayarlamıştım. Bakın o şekilde ayarladığım halde şu anda benim ağım şalvarın paçasına gelebiliyor. Gördüğünüz gibi. İşte o yüzden 10 santim paçadan yukarı çıkıp ağın ölçüsünü almıştı. Bunun nedeni budur. Ağ kesildikten sonra sarktığı için, yani uzuyor. O yüzden 10 santim, 11 santim kesmeniz daha iyi olur. Yine bu yani neredeyse paçanın tam ucuna denk geliyor. Şimdi şu şekilde şalvarımızı dikeceğiz böyle. Aynı şekilde bu tarafı da çeviriyorum. Şu dikişler şu ağdaki dikişle şalvarın dikişi üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra sağ ve sol paçasına doğru dikiyoruz. Şöyle bir paçadan başlayıp diğerinden de bitirebiliriz. Şöyle dikiyoruz. Ama mutlaka bu dikişlerin üst üste gelmesi lazım dikerken. Şu şekilde dikiyoruz. Şimdi ben bu ağı takıp dikeceğim. Video uzun olmasın diye kamerayı yerinden oynatmıyorum. Şalvarımızı şu şekilde birleştirdik. Şimdi kemer kısmını dikelim. Kemer kısmı için şu şekilde katlıyorum ve dikeceğim. Bir de ben kemer kısmını dikip geleyim. Şöyle katladım. Arkadaşlar kemer kısmını şu şekilde diktim. Şimdi ben şöyle uç kısmında da bir dikiş daha dikeceğim. Ve bu ortasından da bir dikiş daha dikeceğim. Bunu diktikten sonra şöyle 1 santimden parçalarını kıvırıp dikeceğim. Aynı şekilde bunu da 1 santimden paça kısmını şu şekilde kıvırıp dikeceğim. Ve şalvarımız bitmiş olacak. Şalvarı diktik, bitirdik. Şimdi lastiğini takacağız. 3 yerden diktiğim için 2 tane lastik takacağım. Önce normal böyle katlayıp diktim. Sonra uç kısmından şöyle milim dikiş yaptım ve bir daha ortasından diktim. Takıyorum. Şimdi lastiğimizi şu şekilde bağlayabiliriz. Ben 2 yerden lastik taktım. Arkadaşlar lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Ne kadar çok yorum ve beğeni olursa o kadar çok fazla kitleye ulaşmış oluruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz.